Yağmurları kim yağdırıyor Allah'ın izniyle? Mikail aleyhisselam. Efendim harpleri, zelzeleleri kim yönetiyor? Cebrail aleyhisselam. Ayette yeri var mı? Var. Fel mudebbirate emra. Bütün işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Peki bütün işleri meleklerin yönetmesi ne anlamda? Sebebiyet manasında. Görevli. Peki yaratmaya gelince yaratabilir mi? Yaratamaz. Öbür ayet ne diyor? Yudebbirul emra mines sema ilel ard. Gökten yere bütün işleri Allah yönetiyor diyor. O yönetmek, yaratmak anlamında. Bu yönetmek, sebep olmak anlamında. Sen bunu anlayamıyor musun? İlacı içiyorsun, ağrın kesiliyor. Sen desen ki bu ilaç bana şifa yarattı, kafir olursun. Ama bu ilacı içtim, ağrım dindi. Tabii ki dindiren Allah. Ama sen desen ki ya bu ilaç bana yaradı, kafir olmazsın. Niye? Müslüman burada neyi kastediyor? Allah sebep ettiğini kastediyor. İlla ki her dakikada sebep etti demesine de lüzum. Yok. Bunun gibi Allah sebep ediyor, meleği de sebep ediyor. Mesele sebep etti mi etmedi mi? Onu yine Allah'ın beyanıyla öğreniyorsun sebep ettiğini. Allah ben bunu sebep ettim demeden de sen bunu sebep ettin diyerek Allah'a iftira edemezsin. Ama ayette diyor bunu. İşleri melekler yönetiyor diyor. Öbür ayette de ben yönetiyorum diyor. Oradaki yaratmak, buradaki sebep olmak. Anladınız mı? Yine böylece mesela ne diyor? قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ Secde suresinde sizin canınızı kim alıyor? Ruhlarınızı almakla görevli Ezrail aleyhisselam alıyor. Ölüm meleği diyor. Hani Azrail ismi Kur'an'da geçmez. Ama ne diye geçiyor? Melekül mevt. Ölüm meleği diye geçiyor. Ya canınızı kim alıyor diyor? Ölüm meleği alıyor diyor. Peki Zümer suresinde ne buyuruyor? Allah ve tevfelen fusahine mevtiha. Ölüm vakti gelince canları kim alıyor diyor? Allah alıyor diyor. Sen şimdi Kur'an'ı anlamazsan, ayetleri birbirine çarptırırsan, çeliştirirsen, çekiştirirsen o zaman dinden çıkar gidersin. Ne dersin? Bu Kur'an çelişki dolu ya. Haşa ve kella. اَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Niçin Kur'an'ı çok ince düşünmüyorlar diyor. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Allah kitabı olmayıp da başkası tarafından gelseydi لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِيرًا İçinde çok birbirini tutmayan tenakuz ve çelişkili ihtilaflar bulacaklardı. Ama madem ki Allah kelamıdır, ne kadar araştırsalar da 1400 küsur senedir gavurlar araştırma merkezi kurmuş. Bir tane bulsalar dünyaya ilan edecekler. Ama bulamıyorlar. Niye bulamıyorlar? Çünkü Allah kelamıdır. Ama şimdi demin okuduklarım çelişki gibi gözüküyor. Sana Allah akıl vermiş. Niye ince düşünmüyorlar diyor. Ölüm meleği alıyorsa sebep oluyor demek. Allah alıyorsa canının çıkma fiilini yaratıyor demek. Anladınız mı? Ne gibi? Hapı içtiğin zaman ağrının kesilmesini yarattığı gibi. Kurşunu attığın zaman adamın canını çıkmasını, ölümünü yarattığı gibi. Yoksa kurşunu öldürmüyor. Anladın? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Tebarek eden ne diyor? Yaşamayı da yaratan odur, ölümü de yaratan odur. Ölümü de yaratıyor. Ölümü yaratmasa adamı tarıyorlar, adam ölmüyor. 40 ayak gibi 39 parça oluyor, kuyruk yine sallanıyor. Can çıkmıyor, Allah öldürmüyor. Ölümü yaratmayınca hücre ölmüyor. Anlaştık. İnşallah. Güzel bir şeyler anladınız şimdi. Yarın yine bir sapığın biri bir batıl görüşten çıkar. Ondan sonra işte efendim o şirktir, bu şirktir. Peygamberin sakalı şerifinde öpmekten efendim hayır yok, şu yok, bu yok. Peygamber adama şifa veremez falan. Yahu sebep olur. Doktor sebep oluyor da peygamber sebep olmayacak mı sen? Ne biçim dunduna adamsın ya? Ne dunduna adamsın ya? Doktor yaradı diyor, peygambere yaramaz bir şey diyor ya. Bu kafa olur mu yani şimdi?